Yönetmene bak. Çat. Herkes... Kayıt. Tamam başlıyorum. Kayıt. Çekmiyorum. Tamam hadi çek hadi. Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Açılışı bu sefer tek başına yapıyorum çünkü Burak kameranın arkasında beni çekiyor. Ara ara videoya girecek. Biliyorsunuz daha önceden bir böyle sağlıklı atıştırmalık videosu çekmiştik ve sürekli benden böyle arada lütfen sağlıklı atıştırmalık videosu çeker misiniz dediniz. Ve ben de bunu çekmeye karar verdim. Seri haline getireceğim. Bu da onlardan bir tanesi, yani ikinci serimiz. Şimdi bugün size ne yapacağım? 2 tane farklı, soğuk, aslında tatlı, biri dondurma, biri de tatlı niyetine hem çocuklar hem büyükler yiyebilir. Atıyorum tatlı kriziniz var ama sağlıklı bir şey yemek istiyorsunuz, bunu yapabilirsiniz. Bir de tabii ki aslında çocuklara yönelik, hani ben bunu talyaya yapıp yediriyorum ama çocuğunuzun alerjisi vardır. Ceyda yaptı, biz de bunu yapalım, yedirelim çocuğuma derseniz sorumluluk almıyorum. Ben sadece kendim yapıyorum, talyaya yediriyorum. Bu şekilde söyleyeyim. Bir de size sürekli her gün içtiğim bir böyle karışık su var. Onu yapacağım sizlerin önünde. Onu da size yapıyorum. İlk tatlıma başlıyorum. Çok fazla bir malzeme yok. Yoğurt var, birkaç parça böyle küçük çikolatalar var ve meyvelerim var. Bir tane de size fırın tepsisi gerekiyor. İçine de yağlı kağıt. Şimdi bundan ne yapacağım diye düşünüyorsanız çok basit bir tatlı yapacağım size. Ben ev yoğurdu kullanmayı tercih ettim ama bazen yoğurt yapamıyorum evde. Hazır güvendiğim markanın yoğurdundan da yapıyorum. O yüzden ev yoğurdunuz varsa kullanabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz bir markanın yoğurdu varsa onu da kullanabilirsiniz. Ölçü verir misin? Yani ben şöyle bir kase dolusu kullanıyorum ama bu hani illa ben bu tepsiyi kullandım diye siz de böyle tepsi arayışına girmeyin. Bunu normal evde büyük bir yemek tabağına da yapabilirsiniz. Sadece difrize girip donması gerekiyor. Yani koyduğunuz tabak difrizde çatlayıp kırılmaması gerekiyor. Böyle yoğurdu koyuyorsunuz. Sadece içine böyle tatlandırmak amaçlı bal sıkıyorsunuz. Yani ölçü olarak balı da atıyorum, yani sizin damak zevkinize bağlı. Çok tatlı istiyorsanız biraz fazla koyarsınız. Ben aşağı yukarı böyle 3 çorba kaşığını tamamlayacak kadar bir bal sıkıyorum. Balla yoğurdu böyle çırpıyoruz. Sadece balla yoğurdu çırptım. Pürüzsüz bir kıvam elde ettik. Sonra bunu bu şekilde tepsiye döküyoruz. Ve böyle yayıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yani yuvarlak tepsiniz olur, herhangi bir şey olur. Sadece difrize girip kırılmaması gereken, çatlamaması gereken bir şey olması lazım. Şimdi bu tatlıyı süsleme aşamasına geliyoruz. Ben meyvelerden frambuaz ve çileği kullanıyorum. Bu arada size şunlardan bahsedeceğim. Bunları keşfettim. Aldım bütün sebzelerimi, meyvelerimi bu kapların içine dolapta saklıyorum ve yaklaşık 2-3 haftaya kadar içinde taptaze tutuyor. Önceden böyle dolapta durunca sebzelerim bozuluyordu ve çare arıyordum. Şu an bütün sebzelerim onların içinde, meyvelerim. Şimdi bunların hepsi yıkanmış çünkü yıkayıp koyuyorum. Yani çocuğunuz atıyorum çilek sevmiyordur. Üstüne portakal koyun, muz koyun, mandalina koyun, ananas koyun, yani elma koyun. Bütün şeyler size kalmış. Böyle. İster büyük parçalar halinde koyun, ister küçük parçalar halinde koyun. Ben küçük parça tercih ediyorum. Burak yeme kısmında başarılı, yapma kısmında başarılı değil. Niye, ne güzel et yaptın? Eti ben yemiyorum. O bir gün bana yemek yapsın değil mi? Bana göre bir yemek yapsın. Sen ben et yaptığım zaman yemediğin için farkında değilsin ne kadar iyi bir et yaptığını. Hangisini istiyorsun? Balık mı, et mi? Et. Bir de balığın da tadına bak bence Talya. Balık yiyecek misin? Ama senin sevdiğin balığı da. Evet, çilekleri doğradım. Bu şekilde serpiştiriyorum kafama göre. Limon niye var orada? Limon da koyuyorum ben. Bu şekilde çilekleri serpiştirdim. Sonra böyle üstüne frambuazları koyuyorum. Talya bunu bayılıyor çünkü dondurma gibi de oluyor. Öyle zannediyor. Bunun üzerine isterseniz atıyorum erimiş çikolata da yapabilirsiniz. Yer fıstığı yapabilirsiniz. Hani dondururken böyle eritip birazcık. Böyle çikolatalarım var. Ben şekersiz keto bir çikolata tercih ediyorum. Talya da yediği için, ama siz kendi zevkinize göre istediğiniz çikolatayı koyabilirsiniz. Bu şekilde de çikolataları araya serpiştiriyorum. Böyle. Bu şekilde de çikolatayı serpiştirdim ve en son tercihinize göre ister koyun ister koymayın.
limon rendesi yapıyorum ben. Hafif böyle ekşi ama bir güzel de aroma veriyor. Böyle üstüne de limonu rendeledim. Evet, tatlım hazır. Görüyorsunuz. Bunu tek yapmamız gereken şey difrizde bekletmek. Donması gerekiyor. Yani herhalde bir 5 saat falan yeterli oluyor. Çünkü zaten zemini ince olduğu için. İsterseniz geceden hazırlayın, sabah çıkartın. Yiyin afiyetle. Çocuklarınıza da verin. Şimdi ben bunu difrize koyuyorum. Bu donsun. İkinci dondurmaya geçiyoruz. Evet. Şimdi ikinci tatlıma geçiyorum. Yani aslında dondurma diyeceğim bunu. Hemen pratik. Yap ve ye. Şimdi diğer malzemelerimi alacağım. Ve başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci dondurmamız için gerekli malzemelerimiz tahin, dondurulmuş muz, pekmez ve ben Hindistan cevizi kullanıyorum. Siz normal süt de kullanabilirsiniz. Süt, birazcık da bal. Şimdi bunlarla ne olacak? Dondurma olacak. Hem de katkısız, güzel mi güzel bir dondurma. Ve küçük de böyle bir robotunuz olması gerekiyor. Daha önceden dondurduğum muzları böyle atıyorum. Bu şekilde. Ben tahin çok sevdiğim için biraz fazla koyuyorum. Yaklaşık böyle bir çay bardağı kadar tahin koyuyorum. Bu şekilde. Biraz böyle bal. Çok az, böyle bir tatlı kaşığı kadar. Ev yapımı pekmez. Karadeniz'den getiriyoruz. Biraz böyle pekmez koyuyorsunuz. Talyaya ben her sabah bir kaşık pekmez içiriyorum. Böyle 2 çorba kaşığı kadar bir pekmez koyuyorsunuz. Yarım kahve fincanı kadar da şöyle süt. Sonra ne yapıyorsunuz? Her şey hazır. Evet, sonra böyle bakın. Bunu yapıp anında yiyebilirsiniz. Bu hale geldi dondurmamız. Tabağınıza koyduktan sonra üstüne bir şeyler eklemek isterseniz ekleyin ama bence hiçbir şeye gerek yok. Ben biraz böyle şey seviyorum. Yumuşak, böyle çok sert değil. O yüzden bazen sütünü fazla da koyabilirsiniz biraz daha. Ama o zaman da birazcık böyle milkshake gibi oluyor. Bu şekilde tam bir dondurma ziyafeti. Şeker içermeyen doğal ürünlerden pekmez, tahin, muz ve süt. Çok güzel. Bakayım mı tadına? Gel bak. Gayet iyi. Mutlaka deneyin. Gerçekten deneyin. Çok iyiymiş. Hatta muzları böyle tam geçirmeyin bilenden, hafif böyle parça parça kalıyorsa kalsın. Onlar da böyle ağza gelince çok güzel bir böyle şey katıyor. Aroma katıyor. Bitirdiysem diyor ben şunu yiyeyim. O zaman bunu sana devrediyorum ve ne yapıyoruz? Şimdi biz hanımlara özel benim kendi içtiğim bir suyu hazırlıyorum. Buğra mikserin dibini sıyıracak, o yüzden bakın gidiyor. Gel bunu da ye. Onu çocuğa ayır. Evet, bunu Talya şimdi parka gitti, oynuyor. Gelince onu yedireceğim. Sen devam et çekime. Evet, zaman geçti. Biz Geçti. Buğra yani gelip kamera önünde yapsın arkada yaptıklarını. Geçti diye geziyor gerçekten. Zaten sesini de alıyorsunuz. Neyse ben tatlımı çıkarmaya gidiyorum. Ve bakın. Tatlı çıktığına göre ben de gelebilirim. Böyle dondu bu şekilde. Böyle bakın. Zaten yumuşak olduğu için biraz böyle bu şekilde parçalara bölüyorsunuz arkadaşlar. Küçük küçük kaselere koyuyorsunuz, yiyorsunuz. Ver bakalım. Böyle sanki beyaz çikolata yer gibi. Televizyonun karşısında koyun. Çıt 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 çıt. Yapıyorum bu işi ya. Yapıyorum bu işi. Ağzım doldu. Böyle parça parça kesin. Koyun ama tabii yoğurt olduğu için çok çabuk eriyor. Ama böyle 4-5 parça atıştırmalık mis gibi, ya da spordan geldiniz. Şöyle hem yoğurt yemiş oluyorsunuz hem meyve, hem de hafif tatlı niyetine birkaç tane ağzınıza atabilirsiniz. Çocuğunuza da verebilirsiniz. Bir şey soracağım. Bir fikir. Nacizane içine karışmak istemiyorum ama. Buyurun. Bunu sence bu böyle olduktan sonra. Çünkü yoğurdun o suyu da böyle kristal buz gibi donuyor ya. Benim biraz daha yaşadığım ağızdaki donma yaşanmasın diye. Dondurma yerken de ağzımız donuyor Buracığım, öyle bir şey yok. Buz ya şimdi. Acaba bunu mesela bir blenderdan geçirsek ne olur bir kere? Hem de Milkshake olur hayatım.
İşte öyle de yenir ama değil mi? Güzel olur yani. Öyle de bir opsiyon olabilir bence. Evet olabilir. Bir de bu arada hani bazen çocuklarımız diş çıkartıyor ya ve soğuk bir şeyler verin derler. O plastikteki soğuk şeyleri dondurup vereceğimize bu tip şeyler yaparız. Hem yeme becerisi artar, hem dişlerini sakinleştirir o soğuk, hem de sağlıklı bir şeyler atıştırmış olabilir. O dönemde de kullanabilirsiniz. Burak şu an yemeye başladı. Sağlıklı bu. Ama bir dakika şunu söyleyeceğim. Çıkardığınız difrizden yiyebileceğiniz kadar yediniz, tekrar geri difrize koyun. Açıkta tutarsanız zaten eriyecek ve eridikten sonra tekrar donduramazsınız. Yiyeceğiniz kadar kenara alın, gerisini tekrardan difrize saklayabilirsiniz. Güzel değil mi? Ağır oldu. İyi ağzım dondu. Soğuk ya, hani donmuş, hani dondurma kıvamında. İsterseniz siz sıcak su dökün. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Evet. Ben yerime geçiyorum. Bunu da deneyebilirsiniz. Eğer denerseniz ikisini de lütfen yazın yorumlara, okuyacağım. Bahçede yılan var. Gerçekten mi? Gerçekten. Çekelim mi hemen bir action? Nerede? Hemen bir action yapalım mı? Nerede? Koş. Hadi. Evet sayın seyirciler, Ceyda Ateş kanalı şu anda. Nerede? Dur bekle, çekeceğim. Yalan söylüyorsun. Vallahi billahi, gel. Gördün mü? Nerede? Orada bak. Aa, Gidiyor, siyah gidiyor, yılan gidiyor, gitti. gidiyor. Toprak yılanı. Bak gitti, kaçtı. Burak dönüp sana geri gelse nasıl koşarsın? Şurada kuyruğu gözüküyor biraz ama gölge olduğu için tam da belli değil. Şurada duruyordu. Toprak yılanı. Zehirli değil. Siyah yılan. Action yaşayamadık. Evet, şimdi bizlere geldi sıra. Ben her gün bu suyu yapıyorum ve gün içinde bu sürahiyi bitiriyorum. Bunu Maşallah. da sizle paylaşmak istedim. Ne kullanıyorum bunun için? Normal böyle sürahiye normal suyunuzu doldurun. Ben 1 bardak yeşil çay demliyorum. Böyle suyun içine döküyorum yeşil çayı. Normal şartlarda şimdi sodam kalmamış. İçine bir şişe de soda döküyorum bu suyun içine. Yeşil çay, su ve soda. İçine eklediğim meyveleri, sebzeleri size gösteriyorum. Böyle kereviz sapı koyuyorum bir tane içine bu şekilde. Yani kereviz sapı yoksa hani olmayabilir. Geri kalan malzemeler zaten her yerde bulunuyor. Böyle kereviz sapını atıyorum suyun içine. Kereviz sapı yerine başka alternatif bulabilir miyiz? Bir tane daha bir şey var. Onu da koyuyorum dolapta. Çünkü onun da triğini göstereceğim için çıkarmadım buraya. Kereviz sapı yerine maydanoz da koyabilirsiniz. Ben her ikisini de koyuyorum. Bir tane salatalığı böyle içine atıyorum ortadan kesip. Biraz zencefilin kabuklarını soyalım. Zencefil bulamayanlar için bir alternatifimiz var mı? Zencefil her yerde bulunuyor Buğra Beyciğim. Tozu var. Ama tabii tazesini koyalım. Tozu olmuyor. Böyle zencefilleri kesiyoruz. Atıyoruz içine. Ben bir tanesini de şununla bastıracağım. Şöyle birazcık bastırıyorum. Böyle hafif suyu da çıksın. Ezilmiş halinde olanı. Ve bir tane yeşil elmanın şöyle şu kadar parçası yeter. 2 dilim içine atıyorum. Tarçın çubuklarımı atıyorum. Evet, şimdi maydanoz da koyacağım içine. Bunu da size göstereceğim. Daha doğrusu maydanozlarınız, dereotlarınız çok çabuk bozuluyorsa bu şekilde uzun süre saklayabilirsiniz. Yani sadece yemek tarifi vermiyorsun, aynı zamanda da pratik bilgiler veriyorsun. Evet. Ne güzel kanal bu ya, ben de izleyeyim bu kanalı. Bu şekilde saklayabilirsiniz. Buzdolabınızın herhangi bir bölmesine, bakın şimdi maydanozlarımı buradan alıyorum, dereotlarımı. Bu şekilde su bardağı olur, fincanınız olur. İçine su koyup dereotunuzu, maydanozu bu şekilde koyup buzdolabında saklarsanız çok daha uzun süre taze kalmasını sağlarsınız. Ben böyle koyuyorum, taze taze alıyorum. Bu da size ipucu. Ama özellikle Ceyda gibi kocanızın en keyif aldığı kahve fincanını yapın ki kocanız kendi kahve fincanını ararken çıldırsın evin içinde. Şimdi fark ediyorum, bu benim kahve fincanım. Onunla niye koydum maydanozları? Bir tane plastik şişe falan koysaydın ya. Evde bir sürü kahve fincanı Ama var. benim fincanım o. Tamam, değiştiririm. Onu kullanırsın. Bana böyle videolarda zorluk yapacak ya. Arkadan böyle pis pis gülerek yapıyor yani. Ve böyle de saplar ile birlikte maydanozu da içine atıyoruz. Ve en son olarak rendelediğim limon var. İçine atıyoruz.
Kalanı birazcık sıkıyoruz. Sıktığımız limonun kabuğunu da atıyoruz içine. Evet, suyumuz hazır. Ben bunun içine ekstra olarak soda koyuyorum. İster koyabilirsiniz, ister koymayabilirsiniz. Normal şartlarda sirke de koyuyordum. 2 çorba kaşığı kadar. Ama ben onları koymayı bıraktım. Sabahları 1 çorba kaşığı sirkeyi öyle sade içiyorum. Zaten size de bundan bir hatta Instagram'da story'e koymuştum. Kan şekerini düzenliyor. Bağırsakları temizliyor sirke. Bağırsaklarımızın mikropları öldürüyor. O yüzden içiyorum. Hoşuma da gidiyor. Zaten sirkeyi de çok seviyorum. O yüzden bunu da bizlere hazırladım. Hanımlar bunu böyle yapıp dolaba koyup gün içinde bitirebilirsiniz, içebilirsiniz. Bir de diğer bir şeye geleceğim. Benim şu boynumdaki inci kolyemi çok soruyorsunuz. Bir türlü cevap veremedim. Arkadaşlar inci kolyem annemin kolyesi. O yüzden bir yerden almadım. Annemin kendi genç kızlık inci kolyesi. Hatta kopacak diye çok korkuyorum. 2 tane var bunlardan. Bazen ikisini takıyorum ama bu kopar diye diğerini yedekte tutuyorum. Koparsa bunu yaptırana kadar öbürünü takayım diye. O yüzden size bir yer, adres veremeyeceğim ama gidip birçok yerde inci yaptırabilirsiniz ya da alabilirsiniz araştırıp, orasını bilemeyeceğim. Ne kadar zaman sonra o su içmeye hazır hale geliyor? Yani en fazla 10 dakika sonra, 15 dakika sonra içebilirsiniz. Geceden hazırlayıp sabah da içebilirsiniz. Bu arada ben sebzeleri atıyorum bu suyu bitirdiğimde direkt sebzelerini dökmüyorum. Bir kere daha aynı su koyup, soda koyup, yeşil çay koyup bir daha içiyorum ertesi gün. Daha sonra içindeki sebzeyi atıp tekrardan yenisini yapıyorum. Yani 2 gün kullanabilirsiniz bunu üstüne ekleyip. O zaman ne diyoruz? Gel kapanışı beraber yapalım. Benim bir şeyim yok ki bu videoda. Öyle arkadan sürekli. İyi geleyim. Şunu biraz yükselteyim de ben de gözükeyim bari. Yani boyum da kısa değil, 1.65 ama tabii buraya göre kısa kalıyorum böyle kamerayla çekerken. Bunun tadına bakmayacak mıyız? Bunu zaten biliyorsun, içiyoruz. Kapanışımızı yapalım. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer denerseniz bana mutlaka yazın yorumlara. Fotoğraflarını da gönderebilirsiniz Instagram'dan. O zaman bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bol bol kalpler göndermeyi unutmayın. Hepinizi çok çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. İstiyor musun bir bardak içmek? İçerim abi.